Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Futbol 2023'te gündemdeki konularla karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle dün oyuna bir tane mesaj gelmişti. Onunla başlayalım istiyorum. 500 futbol puanı hediyesi olan bir mesaj. Yayını izle yazısına tıkladığımızda anında 500 futbol puanı oyun bize vermekte. Geçmişte verdiği gibi maçta 7'deyiz. Artık final kaldı ve yazın final mücadelesi de oynanacak. O zaman da 2000 futbol puanı hediyesi kazanacağız. Bugün biteceklere baktığımızda İki tane etkinliğin bugün son günü. Meksika Ligi etkinlikleri. Bir tanesinden 50 futbol parası, diğerinden GP ve beceri antrenörleri kazandığımız etkinlikler. Pazartesi günü gelen Barcelona paketinin de bugün son günü. En yüksek seviyeli isim Ter Stegen'di. 98 seviyeye kadar çıkıyordu bu pakette. Perşembe günü gelenlere de baktığımızda bir tane adaylı sözleşme paketi geldi. Benim o gün gözümden kaçtı arkadaşlar. Sonrasında baktığımda fark ettim. Öyle çok yüksek seviyeli isimler de yer almıyor. 5 yıldızlı 2 tane futbolcu var. Fakat 4 yıldızlı ya da 3 yıldızlı adaylı sözleşmeyle alabileceğimiz, özellikle de 3 yıldızlı adaylı sözleşmelerimizi değerlendirebileceğimiz futbolcular yer alıyor. Buradaki futbolcuların avantajı şu olmakta: Meksika Ligi etkinliklerinde kullanabiliriz. Hem etkinlik puanını daha fazla vermekteler, hem daha güçlü futbolcular. 50 futbol paralık kısımda da kesinlikle Meksika Ligi'nden futbolcular oynatmamız gerekiyor. Oralarda kullanabilmekteyiz. Perşembe gelen diğer paketlere baktığımızda Player of the Week. Burada en yüksek seviyeli isim 98'e kadar çıkan De Gea. Epic paket olarak 2 tane paket gelmişti. Arsenal ve Manchester United. Bu hafta da 2 tane Epic paket gelirse bunlardan daha güzel Epic paketler olabilir arkadaşlar. Çünkü Barcelona Epic'leri gelecek. Bir Barcelona bir de Real Madrid yapsa harika olur ama yapar mı Konami bilinmez. Perşembe günü İspanya Ligi'nde şampiyon olan Barcelona takımına özel bir kampanya Konami getirdi. Süresi kısıtlı arkadaşlar. Aynı geçen hafta Napoli'de olduğu gibi bir tane oyuna girdiğimizde ücretsiz top açma hakkı veriliyor. Özel Barcelona paketinden 5 tane futbolcu bulunmakta. Fatih, Rafinha, Pedri gibi isimler. 2 tane ücretsiz top açmayı da etkinliklerden kazanıyoruz. O etkinliklerin de Perşembeye kadar süresi var. Belki yedek hesabınız varsa, oynamadıysanız girip oynayarak bu hediyeleri alıp kullanabilirsiniz. Bir de Konami sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmakta. Ben daha çok Twitter'ı kullanıyorum arkadaşlar. Konami Twitter'ından eFootball Championship turnuvasıyla özel çekilişlerin devam ettiğini hatırlattı. Ben de Twitter'da arama yaptım. Hatta arama yaparken de en alttaki eFootball Giveaway yazısıyla arama yaptım. Kulüplerin bir yakın zamanda çekilişlerle alakalı paylaşımı var mı diye. Örnek olarak Monaco takımı yukarılarda da çıkıyordu. Dikkatimi çekti. Turnuvada zaten az bir takım yer almakta. Onlardan bir tanesi Monaco. Eğer çekilişlere katılmayı seviyorsanız buna katılabilirsiniz. Şundan dolayı arkadaşlar, Monaco takımı Twitter'dan bunu paylaşmış ve diyor ki bu gönderileri, bu yazılarını retweet edin. Monaco'nun Twitter sayfasını takip edin ve yorum yapın. 3 tane şartı var. Hediyeler bunlarmış. Şorttur, üsttür, bardaktır ve önemli olan durum ise şu arkadaşlar: katılımcı sayısı çok az. 377 kişi sadece retweet etmiş, yani bunu paylaşmış. 400 kişi bile katılmamış. Bu hediyeleri kazanmak için de o zaman şans daha yüksek olmakta. Dediğim gibi, eğer bu tarz çekilişlere katılıyorsanız diğer takımların birçoğu kendi web sitesi üzerinden yapmakta. Monaco gibi sosyal medya hesabından böyle yorum yapma, paylaşma gibi olanlar varsa onlara da katılabilirsiniz. Benim ilk dikkatimi çeken Monaco kulübüydü ve katılımcı sayısı çok az. Bu tarz şeyleri de katılan arkadaşlarımız varsa en azından kazanma şansları yüksek olur. Arama yaparken de en alttaki eFootball Giveaway etiketiyle ya da en yukarıdaki eFootball Championship Pro, bu ikisiyle arama yaparsanız kulüplere ve hediye çekilişlere daha hızlı ulaşabilirsiniz. Yarın gelecek oyuncu paketlerine baktığımızda 2 tane paket gelecek. Birincisi Arsenal takımına ait futbolcular. Diğeri ise İngiltere Ligi paketi. Arsenal takımından başlayalım. İngiltere Ligi'ne geçtiğimizde hayal kırıklığı. İngiltere Ligi'nde o kadar yüksek seviyeli futbolcu var. Seçtiklerini göreceksiniz. Arsenal takımında kimler geliyor? Defansif orta saha Jorginho, diğer defansif orta saha Partey, santraforları Jesus, stoper Holding, sol bek Zinchenko, kaleci Ramsdale, savunma futbolcusu Tomiyasu ve sol kanat futbolcusu Martinelli. Bu futbolcuların maksimum seviyeleri de yarın sabah açıklanacak. İngiltere Ligi'ne geçtiğimizde bence hayal kırıklığı. Koskoca İngiltere Ligi'nde o kadar büyük yıldızlar var ki oyun içerisinde 5 yıldız olan çok sayıda futbolcu bulunmakta. Bu futbolcuları seçtiler. Tabi içlerinde güzel olanlar da var. Farklı isimler de tercih edilebilir diyeceğimiz futbolcular yer almakta.
Stoper Maguire da uzun süre sonra geri döndü. Bakalım Maguire'ın maksimum seviyesi, özellikleri ne olacak? Ama Maguire yanındaki stoper Romero güzel. Genelde yüksek seviyeli kartıyla gelmekte. Bruno Guimaraes de iyi futbolculardan. Kaleciyi de merak ediyorum, kaç seviyeye kadar çıkaracaklar. Ya da en sağ üstte yer alan gizli forvet futbolcusu Gnonto. Çok genç bir futbolcu. Konami bazen genç futbolculara şişirmeyi seviyor ama 78'den başlayacağı için 91-92'lerde de belki kalabilir. Çok yükseltmeyebilir. Walker var. Çok hızlı bir sağ bek futbolcusu. Stoperde de oynayacak şekilde ya da savunma özelliklerini yukarılara çıkarabileceğimiz şekilde gelebilir. Yarının gündemine devam ettiğimizde Perşembe günü bu özel giriş kampanyası başlamıştı. Konami 3 hafta girecek dedi. 2. haftasındayız. Eğer oyuna her gün giriyorsak arkadaşlar yarın 5. gün ve 100 futbol parası kazanacağız. Oldu ki oyuna girmediysek 5. günde bu hediye verilmekte. 5. güne ulaştığımızda 100 futbol parasını alıyoruz. Yarın gelecek etkinlikler Japon Ligi'ne özel etkinlikler. 50 futbol parası ve GP, beceri antrenörleri kazandığımız 2 tane etkinlik gelecek ve Japon Ligi'ne özel olacak. Perşembe gününe geçtiğimizde ise bu hafta Epic paket olarak Konami Barcelona takımını açıkladı ve bir tane ücretsiz top açma hakkı verilecek. Tabi ücretsize Epic çıkarmak çok ama çok zor. Bu hafta 2 Epic paket geldi. Geçen hafta bir Showtime, bir Epic geldi. Böyle devam ederse acaba diyorum, şimdi bu hafta 2 tane İngiliz takımı olduğu için Barcelona takımının yanına Real Madrid yakışırdı. Yapmaya da bilirler ama, ya da Barcelona takımının yanına daha sönük bir takım da olabilir. Çok güzel paket de gelse zaten bunlar için çok fazla e-futbol parası gerekiyor. Birçok arkadaşımız da ne yazık ki buralardan açamamakta. Perşembe günü bazı takımların dizilişi değişti. Dikkat çeken dizilişlere baktığımızda, ki ben o gün de videosunu paylaşmıştım ama görmeyen arkadaşlarımız olmakta. Genelde pazar günkü videolarımıza bakıp o hafta oyunda neler olduğunu takip eden arkadaşlarımız da oluyor. O yüzden burada da hızlı bir şekilde geçmek istedim. Ülkemizden İstanbulspor'un dizilişi 4-2-2-2. 2 santrafor arkasında 2 ofansif orta saha kullanabiliyoruz. Çok sorulduğu için ben yer veriyorum. 4-1-2-3 dizilimi Sepahn SC, AFC Şampiyonlar Ligi'nde yer almakta. Bu dizilişi şu an bu takım kullanmakta. Portekiz'e gittiğimizde GD Estoril Praia ismindeki takım 4-1-4-1 dizilişini kullanıyor. 2 ofansif orta sahalı. Oyundakinden farkı, orta saha biraz daha geride. Bu haftanın en dikkat çeken dizilişlerinden bir tanesi 3-4-3. Santrafor'un yanlarında 2 tane gizli forvet konumlanmakta. Onları SF yapamıyoruz arkadaşlar. GF olarak kullanabiliyoruz. Açığa da dönüştüremiyoruz. Çek Cumhuriyeti oyunda Avrupa diğerleri kısmında yer almakta. Ligi yer almıyor. Bayern Münih'in olduğu sayfada yer alıyor. Slavia Prag takımı kullanmakta. 5-1-2-3 dizilişi. 2 santrafor arkasında 2 ofansif orta saha. Meksika Ligi'nden Tigres takımı. Çek Cumhuriyeti'nin bir başka takımı da yine 3 forveti kullanmakta. Sparta Prag. Fakat 3 forvet 5-2-3 şeklinde beşli bir savunma hattı var. İngiltere Ligi'nden Manchester City 3-3-1-3 diyebiliriz. 3 stoperli, kanatlı, açıklı, ofansif orta sahalı. Bu dizilişlerde genelde ofansif orta saha olmuyor. Fakat ofansif orta sahalı diziliş genelde Japon takımı vardı bir tane. Kawasaki Frontale olabilir ya da Raosu Kumamoto. Raosu Kumamoto olması lazım. O takım genelde kullanıyordu. Uzun süredir de bu diziliş gelmemekteydi. İsterseniz bu tarz farklı dizilişleri bir oyun planına kaydedebilirsiniz. Çünkü ligler de bitecek. Artık ligler bittiğinde takımların dizilişi nasılsa o şekilde aylarca kalacak dizilişler. Oyun içerisinde süresinin bitip de yenisinin gelmesini en çok beklediklerimizden birisi de adaylı sözleşmeler. 10 gün kaldı arkadaşlar. 8 Haziran tarihi bizler için çok önemli. Birçok şeyin süresi 8 Haziran'da bitecek. 8 Haziran'da oyun içerisinde büyük bir hareketlilik beklenmekte. Perşembe günü de normal kart futbolcularımızın, bazı normal kart futbolcularımızın süresi de olacak. Eğer e-futbol oyunu çıktığından beri oynuyorsak, PES zamanından beri eski futbolcularımız, normal kart futbolcularımızın süresi Perşembe günü doluyor. Süresi dolacak futbolcularımız için ne yapacağımızla alakalı Konami'den açıklama gelmedi. Eğer sözleşme yenileme bileti uygulamak zorunda kalacaksak onu yapmayız. O zaman biz bu futbolcuları büyük ihtimalle ya satacağız ya da uzmanlık aktarımında kullanacağız. İlk defa e-futbol oyunu çıktıktan sonra göreceğiz. Merakla da bekliyorum. Eğer bir gelişme olursa sizlerle ben de paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Son olarak da oyunda son zamanlarda
oyuncuların seviyesini arttırma, boyunu değiştirme, 3 metre boyunda dev futbolcular, geçen hafta videosunda paylaşmıştık hatta, ya da oyuncuların boyunu kısaltma gibi hileler yapılıyor. Mesela Erling Haaland'ın boyunu böyle diz mesafesine kadar yapmışlar, 30-40 santim. Ama oynuyor. Bayağı da değişik bir şey. Bunu da çok güzel yapıyorlar bir de. Erling Haaland'ın böyle yakından çekimini falan gösteriyorlar. Bayağı bir boyunu küçültüyorlar. Bu şekilde hileler var ve biraz da sayısı arttı. Mobilde ve bilgisayarda sıklıkla yapılmakta. Bununla alakalı Konami'den henüz daha bir paylaşım yok. Fark etmişlerdir büyük ihtimalle şikayetlerden, itirazlardan dolayı. Düzeltme ve bununla alakalı yaptırımlarda bulunması lazım. Örnek olarak dün bir kullanıcının karşısına gelen bir rakibin kadrosu. Burada dikkat edersek futbolcuların ülkelerini de takımlarını falan da değiştirmişler diyebilirim. Mesela Vinicius Junior, Osimhen, Mahrez, Showtime futbolcularda evet kendi ülkeleri olarak gözükmemekte. Gavi'nin takımı Barcelona ama logosu Milan olarak değiştirilmiş. Oyun içerisinde hatta sağ üstte süre de yazmakta. Bir kişinin karşısındaki rakibin kadrosu. Bu kadar 110'luk futbolcu olmasına rağmen 3000'i de görmüyor kolektif güç. Bir yandan da dikkatimi o çekti. 2973'te kalmış. Benim başıma gelmedi ama birçok arkadaşımızın başına geliyor. Sosyal medyadan da paylaşıyorlar. Konami bununla alakalı da bir an önce çok hızlı bir şekilde çözüm üretmesi gerekiyor. Oyunda açıkları var. Kapatmaları lazım. Ve bunları yapanlara da büyük ihtimalle hesap kapatma, hesap banlama gibi cezalar gelebilir. Tüm bunlarla alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdiden herkese mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.